Merhabalar, Hisselongcu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun zamandır kendi portföyümde uyguladığım ve gerçekten işe yarayan bir borsa stratejisini paylaşacağım. Bu stratejiyi daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Hatta birlikte uyguladığımız hisselerde nasıl bir yol izlediğimizi her hafta cumartesi günü videolarımda paylaşıyorum. Şimdi ise bu stratejinin neredeyse herkesin kolayca uygulayabileceği kadar basit ama bir o kadar da etkili olduğunu bir kez daha konuşacağız arkadaşlar. Eğer beni uzun zamandır takip ediyorsanız bu stratejiyle nasıl güzel kazançlar elde ettiğimizi biliyorsunuz. Yeni izleyenler için de hemen söyleyeyim. Bu strateji orta ve uzun vadede sabırla uygulandığında gerçekten başarı getiriyor arkadaşlar. Bugün hem bu stratejiyi uyguladığımız hisselerde son durumumuz ne? Hangi durumdayız? Bunları konuşacağız. Hem de önümüzdeki dönemde bu stratejiyi uygulayabileceğimiz yeni fırsatlar var mı? Hep birlikte bunları değerlendireceğiz. Eğer siz de borsada daha bilinçli adımlar atmak, korkmadan ve panik yapmadan yatırım yapmak istiyorsanız bu video tam size göre. Lütfen sonuna kadar izleyin çünkü anlatacaklarım gerçekten değerli. Ayrıca bu bilgilerin daha fazla kişiye ulaşmasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteğiyle daha fazla kişiye ulaşabilir ve onların da doğru adımlar atmasına yardımcı olabiliriz. Şimdi gelin hep birlikte bu stratejiyi konuşalım ve yeni fırsatları keşfedelim. Evet arkadaşlar, endeksimizin grafiği üzerinden stratejimizi anlatıyorum. Öncelikli olarak dikkat etmemiz gereken nokta bu stratejide haftalık grafiği kullanıyoruz. Şuradan istediğiniz zaman periyodunu seçebiliyorsunuz. Buradan biz bir haftayı seçiyoruz. Daha sonrasında hemen şunu kaldırayım. Şu indikatörümüzü de kaldıralım. İki indikatör ekliyoruz arkadaşlar. Göstergeler kısmına tıklıyoruz ve Williams yazıyoruz arkadaşlar. Williams yüzde aralığı. Şunu seçiyoruz ve tablomuza eklendi. Ayrıca Kaufman yazıyoruz. Burada da P. Potter'ın yapmış olduğu Kaufman Moving Average. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi indikatörlerimizin ayarlarına gelelim. Şu siyah eğri olarak gördüğünüz Kaufman hareketli ortalamamız. Bunun ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Sadece stil kısmından siz istediğiniz rengi ve kalınlığı seçebilirsiniz. Ben siyah olarak seçtim. Default olarak yanlış hatırlamıyorsam mavi geliyor. Uzunluk 21 olarak kalıyor arkadaşlar. Diğer indikatörümüz şu alt tarafta gördüğünüz Williams yüzde aralığı indikatörü. Ayarlar kısmına giriyoruz. Uzunluk 14 olarak geliyor. Bunu 10 olarak değiştiriyoruz. Kaynak kapanış kalıyor. Zaman aralığının kapanmasını bekleyin. Tikli kalıyor arkadaşlar. Stil kısmında üst bandı -10, middle level'ı -40, alt band kısmını ise -90 olarak değiştiriyoruz. Bizim satış yapacağımız nokta middle level kısmı olduğu için ve bu noktayı daha dikkatli görebilmek adına ben burayı düz çizgi olarak değiştirmek istiyorum ve kırmızı yapmak istiyorum arkadaşlar. Üst bantı da kesik çizgi olarak kalabilir. Kırmızı yapalım. Alt bantı da yine kırmızı yapalım. Daha iyi görünebilmesi açısından. Ve tamam diyorum. Evet, şimdi stratejimizi anlatmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar, stratejide en çok kullandığımız indikatör şu alt kısımda gördüğünüz Williams yüzde aralığı indikatörü ve haftalık kapanışlara bakıyoruz. Haftalık kapanışlarda Williams yüzde aralığı altta kesik çizgi olarak gördüğünüz -90 seviyesinin altındaysa ve aynı zamanda mum kırmızıysa bütçemizden böldüğümüz eşit miktarlarla toplama yapıyoruz. Ben burada bütçenin 8'e bölünmesi taraftarıyım. Bakın, endeksimizde burada ilk toplamamızı yapıyoruz. Daha sonrasında -90 seviyesinin üzerinde haftalık kapanış geldiğinde toplama yapmıyoruz. Bir sonraki -90 seviyesinin altındaki toplama 24 Nisan 2023 haftasında gerçekleşiyor. Burada bir alım daha yapıyoruz ve takip eden hafta yine kırmızı mum ve -90 seviyesinin altında kapanış geliyor arkadaşlar. Burada alımlarımızı, toplamalarımızı yapıyoruz. Peki nerede satacağız? Satış için öncelikli olarak üst tarafta gördüğümüz -10 seviyesi var. Bu -10 seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Ve daha sonrasında -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde ise elimizdekileri satıyoruz arkadaşlar. Bakın, burada 3 defa toplama yaptık. Daha sonrasında gayet güzel bir yükselişimiz geldi. %78'lik bir yükseliş geldi endeks bazında. Ve 9 Ekim 2023 haftasında -40 seviyesinin altında kapanış geldi. Ve burada satışımızı yaptık. %78'lik bir karlılık elde ettik. -10 seviyesinin üzerindeyken önemli bir nokta var arkadaşlar. Uyumsuzluklara bakıyoruz ve her uyumsuzlukta elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Baktığımızda fiyatımız yukarıya doğru giderken Williams yönünü aşağı çeviriyorsa buna uyumsuzluk diyoruz arkadaşlar. Böyle durumlarda takip eden haftalarda düşüşler gelebiliyor. Bu yüzden riske girmemek adına elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Bakın, 28 Ağustos 2023 haftasından 4 Eylül 2023 haftasına geçerken fiyatımız yukarı doğru devam ediyor.
yükseliş yönlü bir kapanış geliyor. Fakat Williams yönünü aşağı çevirmiş durumda. Ve sonrasında bakın ertesi hafta düşüş geliyor. Tekrar yukarı doğru gidiyor fakat bakın bir uyumsuzluk daha oluşuyor. 25 Eylül 2023 haftasından 2 Ekim 2023 haftasına geçerken fiyatımız yükseliyor. Fakat Williams yönünü aşağı çeviriyor. Daha sonrasında 2 hafta boyunca ciddi düşüşler geliyor arkadaşlar. Burada eksi 40 seviyesinin altında satışımızı yaptık. Daha sonrasında takip eden hafta 16 Ekim 2023 haftasında tekrardan eksi 90 seviyesinin altında bir kapanış geldi. Orada da bir toplama yaptık. Ve sonrasında eksi 40 seviyesinin altında gelen kapanışa baktığımızda %34.75'lik endeks bazında bir kazanç daha elde etmiş olduk. Şimdi güncel döneme geldiğimizde ise 12 Ağustos 2024 haftasında eksi 90 seviyesinin altında ilk kapanışını yapıyor. Burada ilk alımımızı yapıyoruz. Takip eden hafta 19 Ağustos 2024 haftası. Burada ikinci alımımızı yapıyoruz. Yine eksi 90 seviyesinin altında kapanış yaptığı için. Daha sonrasında haftalar boyu eksi 90 seviyesinin üzerinde kapanışlar geliyor. Toplama yapmıyoruz. Bekliyoruz. Ve sonrasında 7 Ekim 2024 haftasında tekrar eksi 90 seviyesinin altında kapanış geliyor. Burada bir alım daha yapıyoruz. Ve takip eden hafta 14 Ekim 2024 haftasında yine eksi 90 seviyesinin altında bir kapanış daha geliyor. Ve ilave alımımızı yapıyoruz. Ve 4 defa toplama yapmış olduk arkadaşlar. Daha sonrasında buradan desteğini alıp yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz arkadaşlar endeksin. Ve şu anda baktığımızda %4.31'lik karlılık içerisindeyiz. Ve bu hafta itibariyle eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğini görüyoruz. İsteyen arkadaşlar burada satış yapıp stop olabilirler. Fakat ben 9612 seviyesinin takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü buradan defalarca destek aldık ve şu anda haftalık kalkman hareketli ortalamasının da üzerinde kaldığı sürece, bu siyah eğriden bahsediyorum, haftalık kalkman hareketli ortalamamız, yine bir problem olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde 10.121 seviyesini yukarı yönlü kırarsa hedefimiz 10.822 seviyesi olacak. Burada stratejimiz sat demiş olabilir ama ben bir hafta daha beklenebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım birlikte takip edeceğiz. Şimdi diğer indikatörümüz Kaufman hareketli ortalaması dedik. Kaufman hareketli ortalamasını ne zaman kullanıyoruz? Hemen onu da açıklayalım. Şimdi arkadaşlar bu stratejide hisse seçerken birkaç şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar neler? Hemen onlara değineyim. Arkasından Kaufman hareketli ortalamasını nasıl kullandığımızı zaten anlıyor olacaksın. Arkadaşlar öncelikli olarak hisse seçerken BIST 100 endeksinin hisselerinden seçiyoruz. BIST 100'ün dışında kalan hisselerde bu stratejiyi uygulamanızı çok önermiyorum. Neden önermiyorum? Çünkü çok daha fazla yanıltıcı sonuçlar verebilir ve sizi uzun süre bekletebilir arkadaşlar. Çünkü BIST 100 endeksinin dışındaki hisselerde spekülatif hareketler daha çok olabiliyor. Şimdi ikinci önemli kuralımız, seçeceğimiz şirket son bilançosunda kar açıklamış olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer son bilançosunda kar açıklamadıysa bu stratejiyi çok da kullanmanızı önermiyorum arkadaşlar. Üçüncü koşulumuz, piyasa değeri bölü defter değeri oranı 5 ve 5'in altında olması gerekiyor. Ve bir diğer koşulumuz ise fiyat kazanç oranımız 20'nin altında olması gerekiyor arkadaşlar. Bu koşulları sağlıyorsa ve eksi 90 seviyesinin altında kapanışlar geliyorsa bildiğimiz yüzde aralığı indikatöründe bütçemizden böldüğümüz eşit miktarlarla toplama yapıyoruz arkadaşlar. Fakat BIST 100 endeksinin hissesi son bilançosunda kar açıkladı. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı atıyorum 5'in altında 4,5. PK oranı 20'nin üzerinde, 20 değil de 25 mesela. Yine de bu strateji uygulanabilir. Fakat dikkat etmemiz gereken nokta, Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde olması gerekir arkadaşlar fiyat. Ve aynı zamanda yine Williams yüzde aralığı indikatöründe eksi 90 seviyesinin altında kapanış geliyorsa toplamalar yapılabilir. Fakat burada özellikle önerim, Kaufman hareketli ortalaması aşağı yönlü kırılıyorsa bu sefer stop olmak gerekir arkadaşlar. Eksi 40 seviyesini beklemiyoruz. Siyah eğri olan Kaufman hareketli ortalaması aşağı yönlü kırılıyorsa stop oluyoruz. Evet arkadaşlar, şu ana kadar stratejinin teknik analiz ve temel analiz kurallarını anlatmış olduk. Fakat hisse seçimi yaparken uyguladığımız bir kural daha var arkadaşlar. Onu da videonun ilerleyen kısımlarında göstereceğim. Bu yüzden sonuna kadar izlemeyi sakın unutmayın. Şu ana kadar anlattığım stratejiye uygun olan hisseleri toplamaya başlamadan önce son kez olarak bilanço değerlerimize göre borçluluk rasyolarını inceliyoruz arkadaşlar ve herhangi bir problem görmediğimiz şirketleri listemize ekliyoruz. Bugüne kadar listemize eklediğimiz hisseleri sağ tarafta görebilirsiniz ve
önümüzdeki dönem için hangi hisselerde fırsat var? Şu anda listemize ekleyebileceğimiz, toplayabileceğimiz hisse var mı? Şimdi bunu hep birlikte inceleyelim arkadaşlar. Evet, TradingView sitemizin ana sayfasına geliyoruz. Burada sol tarafta 3 yatay çizgi göreceksiniz. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Ürünler kısmının içerisinde takipçi var. Buraya tıklıyoruz ve hisseleri seçiyoruz. Açılan ekranda öncelikli olarak ne dedik? Bu stratejiyi BIST 100 endeksi dışındaki hisselerde uygulamıyoruz dedik. Bu yüzden endeksimizi BIST 100 olarak seçiyoruz arkadaşlar. Ve özellikle şu noktada birkaç öneride daha bulunmak istiyorum. Bu stratejiyi uygularken mutlaka sepet yapın arkadaşlar. En az 10-12 hissede bu stratejiyi uygulayın ve hisseleri seçerken mümkün olduğu kadar farklı sektörlerde seçmeye çalışın. Bu risklerinizi minimuma indirecektir. Evet, şurada artı butonumuz var. Yeni filtre ekleme butonumuz var. Buraya tıklıyoruz ve Williams yazıyoruz. Williams yüzler aralığını seçiyoruz. Bir gün olarak geliyor. Bunu bir hafta olarak değiştiriyoruz arkadaşlar. Bizim stratejimizde periyodumuz 10. Burada 14 olarak geliyor. Bunu değiştiremiyoruz maalesef. Filtre ekle diyorum. Williams yüzde aralığı filtresini eklemiştik. Yanındaki küçük oka tıklıyoruz. Manuel kuruluma tıklıyoruz. Büyük veya eşit yazan kısmı küçük olarak değiştirip en alttaki 0 yazan kısma eksi 70 diyoruz arkadaşlar. Eksi 70 yazmamın sebebi biliyorsunuz bizim periyodumuz 10 ve eksi 90 seviyesinin altındaki hisseleri filtrelememiz gerekiyor normalde. Burasını 10 olarak değiştirebiliyor olsaydım burayı eksi 90 yapacaktım. Fakat default olarak 14 geldiği için ve herhangi bir hisseyi de dışarıda bırakmamak adına ben eksi 70 olarak değiştiriyorum ve uygula diyorum arkadaşlar. 43 tane hisseye düştü. Diğer filtremizi ekliyoruz. Değerleme kısmında fiyatın defter oranı var. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Yanındaki küçük oka tıklayıp 5 veya altını seçiyoruz. 37 hisseye düştük. Yeni filtre ekleme butonu bir filtre daha ekliyoruz. Yine değerleme kısmından fiyatın kazancı oranını ekliyoruz bu sefer. Yine yanındaki küçük oka tıklayıp manuel kuruluma giriyoruz. Sol tarafa 0, sağ tarafa 20 yazıyoruz arkadaşlar ve uygula diyoruz. Evet, baktığımızda şu anda 15 tane hisseye düşmüş oldu. Proto hissesini listemize ekleyebiliriz. Ekledikten sonra kontrollerimizi yapacağız. Enkayı hissesi zaten listemizde. Tüpraş zaten listemizde. Sasa hissesini listemize eklemiyoruz. Daha önce borçluluk rasyolarını incelemiştik fakat beğenmemiştik. Bu yüzden eklemiyoruz. Şişecam hissesi zaten listemizde. Anadolu Efes, AG Hol, bunların da borçluluk rasyolarına bakmıştık. Beğenmemiştik. Bunları da listemize eklemiyoruz. Türk Traktörü listemize ekleyebiliriz. Petkim son bilançosunda zarar açıklamıştı arkadaşlar. Bu yüzden listemize eklemiyoruz. Enerya ve Mavi Giyim hisselerinin de daha önceki videolarımızda borçluluk rasyolarını incelemiştik. Bu yüzden listemize eklemiyoruz. Zoren hissesini listemize ekleyip kontrollerimizi yapabiliriz. Şekerbank hissesini listemize ekleyip kontrollerimizi yapabiliriz. Tukaş zaten listemizde. Göltaş hissesini de geçen hafta zaten listemize eklemiştik. Evet arkadaşlar, şimdi listemize yeni eklediğimiz hisseleri hızlıca kontrol edelim. Evet, Froto hissesine baktığımızda fiyatımızın eksi 90 seviyesinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla listemize eklemiyoruz arkadaşlar. Böyle baktığımızda 6 Ocak 2025 haftasında eksi 90 seviyesindeymiş. 922.5 seviyesinde kapanış yapmış. Şu anki fiyatımız 922.5. Aynı fiyattayız arkadaşlar. Birebir aynı fiyat. Yani şurada toplamamızı yapmış olsaydık şu anki fiyatta aynı fiyat. Bu yüzden listemizden çıkarmayacağım. Bir borçluluk rasyolarına da bakalım. Eğer borçluluk rasyolarını beğenirsek listemizde tutabiliriz. Ama aslında otomotiv firmalarından başka hisselerimiz de listemizde var zaten. Sadece ben bu videoda borçluluk rasyolarını nasıl inceliyoruz onu gösterebilmek adına Froto'yu listemizde tutacağım. Evet, Türk Traktör'e baktığımızda Türk Traktör'de de eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Dolayısıyla listemizi eklemiyoruz. Listemizden çıkartıyorum. Zoren hissesine baktığımızda burada da eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Eklemiyoruz. Şekerbank'a baktığımızda Şekerbank'ta eksi 90 seviyesinin altındayız arkadaşlar. Fakat Şekerbank hissesini spekülatif hareketlerden dolayı beğenmiyoruz. Eklemiyoruz arkadaşlar. Baktığımızda bakın çok ciddi düşüşler ve çok ciddi yükselişler yaşayabilen bir hisse. O yüzden çok tavsiye etmiyorum. Listemizde geçtiğimiz haftalarda Yapı Kredi, Akbank gibi banka hisselerimiz vardı. Bunlar da geçtiğimiz hafta eksi 40 seviyesinin altında kapanış yaptık. Çok da güzel karlılıklar elde ettik. Şekerbank'ı listeye eklemenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Dediğim gibi çok spekülatif hareketleri var. Bu yüzden listeden çıkartıyorum. Şimdi listede sadece Froto'yu bıraktım. Froto hissesinde borçluluk rasyolarını nasıl yapıyoruz? Hemen şöyle bir göz gezdirelim. Evet, Froto hissesine baktığımızda arkadaşlar
elimizde en son 9 aylık bilançosu var ve 9 aylık bilanço değerlerine göre ben bilanço değerlerini Excel tabloma aktardım. Burada belli başlı mali tablolar analizi formüllerini Excel tablosuna işledim ve çıkan sonuçların ne anlama geldiğini hep birlikte hızlıca bakalım. Evet, Froto hissesinde cari orana baktığımızda cari oranımız 1.2. Bu oranın birden büyük olmasını istiyoruz. İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebildiğini gösterir arkadaşlar. Bu oranımızda sıkıntı yok. Diğer oranımız asit test oranı. İşletmenin her bir TL için ne kadar süratle paraya çevrilebilen likit dönem varlığının olduğunu gösterir. Oranın 1 olması yeterli sayılmaktadır. Oranımız 0.85. Bu yüzden beğenmiyoruz. Nakit oranına baktığımızda işletme faaliyetlerinden sağlanan fon girişinin durması ve alacakların tahsil edilememesi durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü yansıtmaktadır. Bizim oranımız 0.20'nin üzerinde çıkmış, 0.23 çıkmış. Burada da problem gözükmüyor. Finansal kaldıraç oranına baktığımızda varlıklarının yüzde kaçını yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. İşletmeye kredi verenler oranın düşük olmasını isterler. Oranımız %68. Yani varlıklarının %68'ini borçlanarak finanse ediyorlar arkadaşlar. Ve bu oranı da beğenmedik. Öz kaynakların aktif toplamına oranına baktığımızda uzun vadeli borçları ödeme gücünü ortaya koyar. %50'nin altına düşmemesi istenir. Oranımız %32 çıkmış. Bu oranı da maalesef beğenmedik. Finansman oranına baktığımızda oranın en az 1 olması istenir. Yüksek olması işletmeyi alacaklı durumunda bulunan 3. kişilerin baskısından kurtarır. Oranımız birden küçük çıkmış. Bu oranı da beğenmedik arkadaşlar. Borçların maddi öz varlığa oranına baktığımızda oranın birden küçük olmasını isteriz. Yani işletmenin maddi öz varlığının yabancı kaynaklardan daha fazla olmasını isteriz. Fakat burada oranımız birden büyük çıkmış durumda. 2.67 çıkmış durumda. Bu yüzden bu oranı da beğenmedik. Son olarak kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynakları oranına baktığımızda işletme varlıklarının yüzde kaçının kısa vadeli yabancı kaynaklarla yani kısa vadeli borçlarla finanse edildiğini gösterir. Burada oranın %30'dan fazla olmamasını istiyoruz. Oranımız %41 çıkmış. Bu yüzden bunu da beğenmedik arkadaşlar. Dolayısıyla Froto hissesini de borçluluk rasyolarını beğenmediğimiz için listemize dahil etmiyoruz. Şöyle bir daha karşımıza çıktığında hatırlayalım diye sarı olarak işaretliyorum ve listemizden çıkartıyorum. Evet arkadaşlar, bu hafta listemize ekleyebileceğimiz cazip ucuz hisse yok. Mevcut listemizdeki hisselerin son durumlarına bakıp videoyu tamamlıyor olacağız. Hemen mevcut listemizdeki hisselerle devam ediyorum. Evet, Tüpraş hissesinde başladığımızda Tüpraş hissesinde daha önce 5 defa toplama yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Henüz kâra geçebilmiş değiliz. Geçmişte baktığımızda Tüpraş hissesinde şöyle bakın. Nisan 2023 döneminde -90 seviyesinin altında birkaç hafta kapanış yaptıktan sonra şöyle ilk zirveye %171'lik bir kazanç gelmiş. Stratejinin sat dediği noktaya kadar ise %101'lik bir kazanç imkanı doğmuş. Gayet güzel arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde belki biraz daha bekleyeceğiz fakat tekrardan bu performansı gösterebileceğini düşünüyorum. Doğuş Otomotiv hissesine geldiğimizde burada da daha önce 7 defa toplama yaptık. Geçtiğimiz hafta yine -90 seviyesinin altında bir kapanış gelmişti. Orada da eklemelerimizi yaptık. Henüz kâra geçebilmiş değiliz. Aynı şekilde Tüpraş hissesinde olduğu gibi Doğuş Otomotiv hissesinde de geçmiş dönemdeki performansın bir benzerini, bir tekrarını bekliyoruz arkadaşlar. 2023'te bakın şurada -90 seviyesinin altında kapanış yapmış ve sonrasında da Kasım 2023'te bir defa daha kapanış yapmış ve sonrasında baktığımızda zirvesine %70'lik bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Öncesinde bakın burada %8'lik yükseliş geldiği dönemde -40 seviyesinin altında bir kapanış yapmış. Orada bizi yanıltmış. Fakat bakın zaten kapanış yaptığı seviyede günlük kalkman hareketli ortalamasının üzerindeymiş ve hemen üzerindeymiş. Buradan destek alma ihtimali vardı. Burada satış yapmak gerekmiyor arkadaşlar bu tip durumlarda. Ve sonrasında baktığımızda zirveye %70'lik yükseliş gelmiş. Aynı hafta içerisinde kapanış -40 seviyesinin altında olmuş ve %35'lik strateji kazandırmış arkadaşlar bu dönemde. Önümüzdeki dönemde benzer bir performansı yine bekliyor olacağız. Doğuş hissesine geçtiğimizde
Burada da daha önce 7 defa toplama yaptık. Geçtiğimiz haftalarda eksi 10 seviyesinin üzerine attığımızı görüyoruz. Bu hafta düşüş geldi. Fakat kapanışımız eksi 40 seviyesinin üzerinde değil. Haftalık kapanış hareketli ortalamamızda 211.2 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece problem yok. Tekrar desteğini alıp yönünü yukarı çevirebilir. Şöyle baktığımızda 220 seviyesini yukarı yönlü geçtikten sonra 245.1 seviyesine doğru yükselişlerin gelmesini bekliyorum. Burada da henüz kâra geçemedik. Turkcell hissesine geçtiğimizde Turkcell hissesinde daha önce 2 defa toplama yaptık. Şu anda ortalama maliyetimize göre %18.87'lik kârlılığımız var. Gayet güzel. Williams yüzde aralığı indikatöründe eksi 10 seviyesinin üzerine atıp altına düşmüş durumdayız. Fakat henüz daha eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelmedi. Dolayısıyla bekliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir satış yapmıyoruz. Tutmaya devam ediyoruz Turkcell hissesini. Ereğli hissesine geçtiğimizde Ereğli hissesinde daha önce 5 defa toplama yaptık. Bu hafta güzel bir yükseliş geldi ve bizi kâra geçirdi. Şu anda herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Önümüzdeki dönemde ilk etapta 24.12 seviyesine doğru hareket bekliyoruz. Bu seviyeyi ve 24.38 seviyesindeki kapan hareketli ortalamasını yukarı yönlü geçtikten sonra 25.54 seviyesine doğru hareketlerin devamını bekleyebiliriz. Bir diğer hissemiz İş Bankası. Geçtiğimiz hafta diğer Akbank ve Yapı Kredi hisselerinde, yani bankacılık hisselerinde eksi 40 seviyesinin altında kapanışlar gelmişti ve güzel karlılıklarla satışımızı yapmıştık arkadaşlar. Bu hafta da İş Bankası hissesinde eksi 40 seviyesinin altında kapanış geldi. Günlük kapan hareketli ortalamasının da altındayız. Dolayısıyla burada da stop oluyoruz. %10'luk karlılıkla İş Bankası hissesini listemizden çıkartıyorum. TAP Gıda'ya geçtiğimizde TAP Gıda'da da daha önce 2 defa alım yaptık ve baktığımızda şu anda %21'lik karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Önümüzdeki dönemde 169.6 direncini tekrar deneyebileceğini düşünüyorum. Bu sefer geçersek 179.5 seviyesine doğru hareket bekleyebiliriz. Bir diğer hissemiz Astor. Astor hissesinde de alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüze baktığımızda %80'lik gayet güzel bir kazanç içerisindeyiz. Şurada bir Fibonacci desteğimiz var. 118.8 seviyesinde. Haftayı bu seviyenin üzerinde kapatmış olması güzel. Tekrardan 133 seviyesine doğru bir hareket görebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Birlikte takip edeceğiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Batı Çim hissesine baktığımızda daha önce 3 defa toplama yaptık. Burada 4.09 bölgesinden destek bulduğunu ve yönünü tekrar yukarı çevirdiğini, fakat son 2 haftadır tekrar düşüşlerin geldiğini görüyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine atmadan eksi 40 seviyesinin altına kapanış geldiği için tutmaya devam ediyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Eksi 90 seviyesinin altında tekrar haftalık kapanışlar gelmeye başlarsa toplamaya devam edeceğiz. Şu anda %8'lik zararımız var. Bekliyoruz. Herhangi bir ekleme de yapmıyoruz arkadaşlar. Bakın daha önce bu hissede eksi 90 seviyesinin altında Ocak 2024 döneminde kapanış geldikten sonra şöyle zirvesine %131'lik gayet güzel bir yükseliş yaşanmış arkadaşlar. Çimsa'ya geçtiğimizde Çimsa hissesinde de alım yapılabilir dediğimiz seviyeden şöyle bakalım 14 Ekim 2024 tarihinde toplamaya başlamışız ve şu ana kadar baktığımızda %76'lık gayet güzel bir kazanç içerisindeyiz arkadaşlar. Eksi 40 seviyesinin üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Williams yüzde aralığı indikatörünün eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekileri satıyor olacağız. Bir diğer hissemiz Türk Telekom. Türk Telekom hissesinde de eksi 10 seviyesinin üzerine çıkıp bu hafta eksi 10 seviyesinin altında kapanış geldi. Geçtiğimiz hafta uyumsuzluk vardı. Burada elimizdekilerin yarısını satmıştık. Bakın fiyat yukarı doğru giderken Williams yüzde aralığı yönünü aşağı çevirmişti ve bu haftada düşüş geldi. 48.58 Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde tutunduğunu görüyoruz. Tekrar yukarı yönlü bir deneme görebiliriz. İlk hedefimiz tekrar 51 seviyesi. Bu seviyeyi yukarı yönlü kırarsa 57.85 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse o zaman da elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şu anda %5.92 karlılık içerisindeyiz. Evet, listemize geçen hafta 4 tane hisse eklemiştik. Hemen onların da durumlarına hızlıca bakalım. Enka'yı hissesini eklemiştik arkadaşlar. Enka hissesinde geçen hafta ilk alımımızı yaptık. Şu anda %1.36'lık karlılık içerisindeyiz. Hem Kaufman hareketli ortalamasına gelmişti hem de aynı bölgede bir Fibonacci desteğimiz vardı. Williams yüzde aralığı indikatörümüz eksi 90 seviyesinin altına gelmemişti. Fakat geçmiş performansına bakıp eksi 90 seviyesinin hep çok yakın seviyelerden yukarı doğru yöneldiğini görmüştük arkadaşlar.
Bu yüzden buralarda toplamaya başlanılabilir demiştim. Ve geçen hafta ilk alımımızı yaptık. Bu hafta da %1.36'lık karlılıkla kapattık. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Şişe cama geçelim. Şişe camda da geçtiğimiz hafta ilk alımımızı yaptık arkadaşlar. Şurada bir Fibonacci desteğimiz vardı. 37.44 bölgesinde bu seviyenin üzerinde kapatması güzel oldu. Tekrar yönünü yukarı doğru yöneltebilir ve 41.94 seviyelerine doğru yükselişler gelebilir arkadaşlar ilk etapta. Şu anda ilave bir ekleme yapmıyoruz. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Bekliyoruz arkadaşlar. TUKAŞ'a bakalım. TUKAŞ'a baktığımızda geçtiğimiz hafta ilk alımımızı yaptık ve ekleyelim ve bu hafta itibariyle %yarımlık bir karlılık içerisindeyiz. Eksi 90 seviyesinin üzerinde bildiğimiz yüzde aralığı indikatörümüz, herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Göltaş hissesine bakalım. Göltaş hissesinde de geçtiğimiz hafta ilk alımımızı yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Geçen hafta alım yaptığımız fiyat seviyelerinde şu anda henüz almamış olan arkadaşlar varsa ve değerlendirmek istiyorlarsa buralardan bu hafta da ilk alım yapılabilir arkadaşlar. Dediğim gibi geçen hafta hangi fiyatta kapandıysa bu hafta da aynı fiyatta kapandı. Şöyle baktığımızda 422.50 seviyesinin geçen haftanın kapanışı, bu haftanın kapanışı da 422.50. Eksi 90 seviyesinin üzerinde olduğumuz için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Pazar günleri kısa vadede hızlı kazanç sağlayabileceğimiz hisseleri hep birlikte inceliyoruz. Bu videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.